Çamuru diz boyu, ayazı keskin, gönlümüz yorgun, ruhumuz sakin. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Taner. Şimdi bu videonun içeriğiyle ilgili size biraz bilgi vereceğim. Neden bu koyun işletmesini kurmaya çalışıyoruz? Neden mesela tarlayı nasıl seçtik? Niye çadır sistemi? Niye baraka, sandviç panelden ev yapıyoruz? Niye güneş enerjisi kullanıyoruz? Şebeke suyu değil de kuyu suyu kullanıyoruz. Tüm bunlarla ilgili ve çiftliğin 2025 yılındaki yapılan iş ve işlemleriyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Tabii sizlerden gelen öneriler, sorular doğrultusunda örneğin mesela nasıl ne kadara mal oluyor, ne kadar sürüyor, ne kadar zor bu işler. Mesela çadır sistemini niye seçtik? Konteyner değil ya da tuğladan ev yapmadık. Niye şebeke elektriği kullanmıyoruz, güneş enerji sistemi kullanıyoruz? Bunlarla ilgili görsel videolar eşliğinde de ben size bu işlemleri ne yaptığımızı, neler yaşadığımızı, bu işin zorluklarını, neden bu işe girdiğimizi ya da neden girmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Çok fazla böyle ekran karşısına geçip YouTube videosu çeken biri değilim. Tamamen bunu size faydalı olur doğrultusunda yapmayı düşünüyorum. Yapıyorum ve de. Siz görüntüleri izlerken ben de bu iş ve işlemlerin niye böyle olduğunu, bunun zorluklarının neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. İyi seyirler. Şimdi mesela bu koyun işletmesini tabii bir sığır işletmesi kuralım diye düşündük. Fakat maliyetler bizi aşıyordu. Bu yüzden koyuna karar verdik. İleride yine büyükbaş projelerimiz var. Ama şimdilik neden buraya bu işletmeyi kurmaya karar verdik? Onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi elimizde birkaç tarla vardı. Yani bunlar mesela benim babamın tarlası var. Arkadaşımın annesinin tarlası vardı ama mesela benim babamın tarlasındaki su sorunu, yani sondajla vursanız tatlı su olmadığı için su çok büyük sorundu. Hadi elektriği bir şekilde güneş panelleriyle hallederiz diye düşündük ama suyun olması bu işte, yani hayvancılıkta bir veteriner hekim olarak söylüyorum bunu. Hayvancılıkta iki iş kural çok önemlidir. Yani birincisi temiz su. İkincisi, yani burada temiz sudan kasıt temiz su, temiz hava. Anlayın yani bunu. İkincisi de sağlıklı yem. Yani burada sağlıklı yem çok önemli. Hadi yem, yani güvenilir firmalar da var. Yemi bir şekilde bulursunuz ama suyu çözemezseniz bunun işin sonu kötü olur yani. Ya bu ne gebelikte sorun yaşarsınız. Su tuzlu olur, hayvanların ömrünü kısaltır, ishal yapar, gelişimine engel olur. Damızlık materyallerin ömürleri kısa olur. O yüzden su çok önemlidir. Yani suya göre hareket edin eğer böyle bir şey yapacaksanız. Biz de suya göre hareket ettik. Arkadaşın yapmadık biz yani. Bunda tereddüt yaşamadık. Su tadına da baktım ben bu arada yani. Analize de gönderdik. Fena değil, güzel yani. Yeri seçmiş olduk böylelikle. Tabii yer bildiğiniz Anadolu'nun bir köyü yani. Kıraç diyebileceğiniz suyun olmadığı, yani kuyu suyu var sadece burada. Tabii yeri seçmiş olduk. Yeri seçtikten sonra bizim buraya ne yapabiliriz diye düşündük. Şimdi ana plan her zaman şu oldu. Tabii en düşük maliyette yapmamız lazımdı bunu. Yani şimdi arkadaşlar, siz de yapacaksınızdır. Belki içinizde çok daha profesyonel yapanlar da vardır ama buradaki ana fikir, biz bu işi nasıl en düşük maliyette yapmak. En düşüğün maliyetinde yapmanız lazım. Yani bizim de niyetimiz düşük maliyette bu işin içerisinden çıkmaktı. Tabii sadece bir elektrik sistemi koyman, yani senin dış şebekeden trafo koyup elektrik alman bile o zamanı, şu anın değil bakın, 2025'in 6 ay öncesinin, 8 ay öncesinin fiyatıyla 1,5 milyon lira tutuyordu. Bunu sen güneş paneliyle 250-300 bin liraya çözüyorsan yani gerek yok gidip 1,5 milyona trafo sistemi kurmana, hiç gerek yok. Biz de dolayısıyla güneş panelini tercih ettik. Suyu da oradaki suyun olduğunu bildiğimiz bir kuyuyla hallettik. Şimdilik yani 200 hayvana yetecek kadar suyumuz var. Eğer yetmezse bunu ileride yine çeşitlendirmeyi düşünürüz.
İkinci olarak çadır sisteminin pratik olacağını düşündük. Çünkü başlangıçta bir çadır koyup hayvanları rüzgardan, soğuktan koruduğunuz zaman kuzuları sonuçta geriye çok şey kalmıyor. Yani şöyle yaparsın. Başlangıç olarak bir çadırın olur. Sen yine yapacaksan yanına bir sundurma yaparsın. Profilden işte bir başka bir şey yaparsın. Bunları sen çeşitlendirebilirsin kendi şeyine göre. Yani bu işte arkadaşlar şey yoktur yani git 10 tane koyun al, kat arkadaşının ahırına, köylünün birine. Kışın sen bak 3 ay, yazın katıntıda gitsin. Ama bunu sen kontrol edemezsin bu şekilde. Yani adam öldü dese ölecek koyun. Yani kurt kaptı dese kurt kapmış olacak. Yani onun için bunu gözünüzün önünde olması lazım. Yani böyle bir şey yapacaksanız. Tabii su kuyusu da suyumuz var ama suyun tabii oraya gitmesi lazım. 40 dönüm tarla işte atıyorum 500 metre mesafeye basılacak. Bunların kanalları, kabloları, su boruları kazıldı, döşendi. Hepsi çıkışları verildi. İşte elektrik sistemlerinin kabloları döşendi ve şu an hala döşeniyor. Bu arada tabii biz bütün çoğu işi kendimiz yapıyoruz. Yani ben mesaiden çıkıp gidiyorum. Atıyorum işte arkadaşım Ankara'dan geliyor. Öbürü işte bilmem nereden geliyor. Kim boşsa, kimi bulursak o gün ne iş varsa hiç şey yapmadan gidip sıcak demeden, soğuk demeden, kış demeden, kar demeden gidip yapmaya çalıştık. Bu şekilde de buraya kadar geldik. İşi buraya kadar ilerletmiş olduk. Ve tabii bunların biz hayvancılık kredisi kullandık ama buna burada girmeyeceğim yani. Şimdi bunu sorarsanız çok ya bu krediler nasıl çekiliyor, ruhsat nasıl alınıyor diye bunlar apayrı bir konu olur. Ben profesyonel bir video üreticisi değilim. Sadece burada amacım ilgililere, ilgilenen insanlara yardımcı olabilmek. Yani yol gösterebilmek olur bu çerçevede. Yoksa hani akıl fikir verme anlamında söylemiyorum. Tecrübe anlamında söylüyorum. 16-17 yıllık veteriner hekimim. Bu arada kamuda çalışıyorum. Mesai dışlarında da işte mesaiden sonra ailemden falan zaman bulursam bu tür işlere tabii yöneliyorum. Ama burada bir şey daha söyleyeyim size. Burada her şey gidip de köyde bir şey yapmak, çiftlik kurmak, bir hayvan beslemek değil arkadaşlar. Bunu yapmanızdaki bir sebep de şu olsun. Yani hani ben evli çocuklu biri olduğum için çocuklarıma bir şey sunabilmem gerekiyor. Yani şöyle maddi bir şey değil bu, yanlış anlamayın. Köyde sen bu çocukları götürdüğün zaman o şeyden çıkartıyorsun. O ekranların önlerinden uzaklaştırıp real dünyaya sokuyorsun. Real dünyaya soktuğu zaman burada işte kepçe kullanıyor, traktör kullanıyor, işte bir hayvanlara bir yem veriyor, etkileşime giriyor, toprakla haşır neşir oluyor, eli pense tutuyor, kürek tutuyor. Bunları da verebilmek önemli yani. Burada her şey para, her şey kazanç değil. Zaten atıyorum 1 yıl falan, 2 yıl falan belki bir şey de kazanmayacağız. Borçlara falan gidecek bu işlerde. Bunları da göze alın yani. Hani işin bu boyutunu da düşün. Bu boyutu diğer boyutundan çok daha önemlidir. Onu söyleyeyim yani. İşte bunun dışında yani her şeyin tabii ucuzuna kaçıyoruz dedik. İşçiliğini kendimiz yapıyoruz. Kaynağını kendimiz yapıyoruz. Vidalamasını kendimiz yapıyoruz. Ameleliğini kendimiz yapıyoruz. Hani çobanlar yardım ediyor bu süreçte. Arkadaşlardan yardım alıyoruz. Ama tabii çok kolay işler değil, onu söyleyeyim yani. Öyle durduk yere hani ben gideyim yapayım diyebileceğiniz bir şey değil. Hani yapanlar var, yapıyorlar. Başkalarına yaptıranlar var. Modern tesisler kuranlar var ama bunlar hani bütçe meselesi. Hani bütçe olduktan sonra her şeyi yaparsın zaten. Fakat buradaki amaç bizimkinde yani biraz böyle ekmek elden su gölden, işte kervan yolda düzülür gibi de aslında bizim iş biraz ona da benziyor. Ama siz de izlediğiniz gibi buraya kadar geldik yani. Hani burada ne diyorum yani su çok önemli, işte elektrik çok önemli. Şu an elektrik ve su yeterli düzeyde var yani. Buzdolabını çalıştırır, işte çamaşır makinesini çalıştırır belki. İşte iyi kötü aydınlatma sağlar, yeter yani. Hani biraz da kaynak makinesi çalıştırıyorsa sistem yeter gündüzlere en azından. Tabii şimdi buraya kadar yaptık. Şimdi burada mesela gördüğünüz tarla 40 dönüm. 5 sene önce badem ekildi bu tarlaya. 600 kök badem var. Tabii bademlerin birazı bu inşaat çadırının üstüne denk geldiği için biraz zayiat oldu ama ona yapacak bir şey yok. Zaten sonuçta boş tarlaydı. Arkadaşlar buraya badem ekerek değerlendirmek istedi.
Biz de bunu nasıl yaparız, nasıl daha da geliştiririz diye düşündük ve bu işe başladık. İşte evi profilden yapalım dedik. Hiçbir profil bilgimiz falan da yok. Böyle profilden sandviç panel, Evo mineral ve alçıpan kullanarak 3 katmanlı ısı yalıtımlı bir baraka, kulübe, ev ne derseniz deyin onu yapmaya çalıştık. Amacımız buraya böyle lüks bir şey yapmak değil. İşte çobanın kalabileceği bir barınak olsun, şey olsun gibisinden düşündük yani. Hani güneşten, rüzgardan korunsun, işte bir soba yakınca ısınsın falan olarak düşündük. Tabii bunlar da yapmak kolay da olmadı. Hala da devam ediyor, hala eksikler de var. Ama ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an en azından kapısı, penceresi kapalı, işte ufak tefek delikleri kapanacak falan. Korkunç yalıtımlı bir şey yaptık yani, ev yaptık. İşte ben anlamam yani, daha önce kerpiçten ev yapmıştım, tuğladan ev yapmıştım var böyle, hani köyde möyde de yardım etmiştim ama böyle tamamen kendiniz yapınca her şey daha bir garip oluyor yani. Kendiniz yön veriyorsunuz, şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diyorsunuz. Hani dediğim gibi amacımız villa yapmak değildi. Basit iş görecek. En azından hani şimdi ruhsat da olsa böyle her istediğiniz yere beton atamıyorsunuz burada. Burada bizim kullandığımız sistemde de neredeyse sıfır beton yani. Hemen hemen hiçbir yere daha beton atmadık biz. Bu sürede ne yaptık? İşte ev devam ediyor. Bitmek üzere yani. Bitmeli oldu. Su sistemi hemen hemen %80-90 döşendi. İşte ahırın, çadırın içindeki sistemi döşedik. İşte eve suyu bağladık sayılır. İşte evin tuvaletleri falan, logar sistemi yapıldı. Zaten kanalizasyon yok. Foseptik çukuru yaptık bunun içinde. Bunun dışında işte yola biraz tarla taşları döktük çamur olmasın diye. Çadırın iç kısmının su sistemini yaptık. Çadırdaki koyunlar çadıra zarar vermesin diye çadırın iç kısmını telle çevirdik. Yani küçük küçük tellerle. Araya da su sistemini aldık zarar görmesin diye. Bunun dışında güneş panelinin aküleri geldi. Aküleri geldiği için artık gecede elektriğimiz var ve şimdilik yetiyor yani. Onun dışında kuzular bu ara doğurmaya da başladı ama daha çadırın tam sistemlerini kuramadık. Yani biraz soğuklar bastırdı, biraz şey oldu. Hayvanları çok rahatsız etmeden bu şeyi bitirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar işte kamera sistemimiz var şeyin dışında. Çünkü mesela bizim olmadığımız zaman bir tane inek girmiş şeyin içine, çiftliğin içine ve güneş panelini delmiş. Ve bayağı bir zarar açtı yani güneş panelini deldiği için. Neyse her neyse onlar oldu işte bu süreçte. İşte evi dediğim gibi 3 katmanlı yapıyoruz yalıtımını. İşte sandviç panel dışta, ortada Evo mineral diye o taş yününe benzeyen yanmaz bir madde var ama gerçekten yanmayan, reklam yapmıyorum, böyle bayağı güzel bir malzeme. İşte de alçıpan, ıslak zeminlerde yeşil, diğerinde normal alçıpan kullanıyoruz. Evde mesela 6'ya 6 profilden yapıldığı için 36 metrekare, hani böl 2'ye 18 2 tane oda var. Mutfak oda ve tuvalet banyo bir. Yani mutfakla yatak odası bir, tuvaletle banyo bir. Sadece barınak anlamında yapıyoruz tabii bunu. Ama güzel yani, videoda da izlediğiniz gibi yalıtımlarını, şeylerini, her şeylerini baya yaptık. Başka buradan aktaracağım. Yani çok da aklıma bir şey gelmiyor. Siz sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Ama şu an yani 2025 yılında bunları yaptık. İşte ne yaptık? Çadırı koyduk. İşte evi, barınağı hallettik. Elektriği hallettik. Suyu çözdük. Tabii ki elektrikle su bunun en önemlilerinden arkadaşlar. Yani barınak, elektrik, su o dediğimiz zaman yani düşünsene, elektrik olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Onu söyleyeyim yani. Zaten biliyorsunuz da. İşte Lilibaş'a çıkartmayı planlıyoruz 2026 yılında. Bunun için daha da geliştireceğiz yani buraları. İşte kümes yapmayı planlıyoruz. Belki bir küçük bir köpek barınağı yapabiliriz. Belki bir çift kangal falan koyabiliriz. Belki bıldırcın koyabiliriz. Bıldırcın üretebiliriz. Bu tür kafamızda da projeler var. Belki bu tarlanın diğer kısımlarını eğer yeterli su bulabilirsek,
Yani kullanılmayan diğer kısımlarını işte bir yem maddesi ekebiliriz. Yani regras olur, karma olur. Hayvanların şey yapabileceği, hiç olmazsa arada bir otlayabileceği bir şey yapmayı da planlıyoruz. Eğer suyumuz yeterince olursa. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi yapılan tüm iş burada. Bu kadar yapabildik yani. İşte etrafını çevirdik, çadırı koyduk, su sistemini yerleştirdik, elektrik sistemini yerleştirdik. Çadırı söylemiştim zaten. İşte barınağı hallettik gibi. Şimdilik aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Bununla ilgili de devam etmeyi düşünüyorum. Yani burayla ilgili gelişmeleri, ilerlemeleri ya da günlük hayatı kısa ya da böyle 10 dakikalık 5 dakikalık videolarla aktarmak niyetindeyim. Ya bu tür şeyler ilginizi çekiyorsa buna devam etmeyi düşünüyorum. İleride hani sığır çiftliğine kadar giden bütün periyodu da böyle el değdiğince çekmeye koymaya çalışacağım. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi her şeyi de çekemiyorum. Yani çiftliğe gittin çalıştığın zaman çekemiyorsun yani. Hani ya birini çekeceksin ya kendin iş yaparken olmuyor. Ben çekmesem kimse çekmeyecekti mesela bunlar. Rutinimde çok şu an için yok ama ileride ne olur tabii ki bilemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tarlaya evi, çadırı kurduk. Cepte 5 kuruş yok, hayale durduk. Çamuru diz boyu, ayazı keskin. Gönlümüz yorgun, ruhumuz sakin. Geldi çattı yine borç ödemesi. Bu da davanın bitmez çilesi. Vur hadi rüzgar savur karını. Kuzularla kurduk biz yarın. Gece soğuk çöker titrer ellerim. Kuzular meledikçe diner dertlerim. Kredi beklesin, çamur kurusun. Rızkı veren Allah yolumuz yürüsün.